Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, İyi ekranlarına ve yepyeni bir Rainbow Six videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ekranın sağ üstünde gördüğünüz yakışıklı adam, Türkiye'nin en iyi Rainbow Six oyuncularından bir tanesi benim nezdimde. Bence insanlar da öyle düşünüyordu. Sevgili Emre bugün bu videoda. Merhabalar. Emre ile birlikte bugün şimdi Rainbow Six Siege'in 23 dakikalık yeni sezon duyurusu Crystal Guard. Aslında sezon mu diye mi geçiyor yoksa yepyeni bir yılın yeni sezonu. Doğru. Yepyeni bir yılın 6. yılın 3. sezonu. Aynen. Bir türlü Türk operatör gelmeyen Rainbow Six'te işte farklı memleketlerden operatörler geliyor. Ne yapalım, hani biz de onlarla yetiniyoruz. İnşallah bir gün Türk operatöründe gelmesi dileğiyle. Bu sezonun adı Crystal Guard diye geçiyor. Yeni bir saldırı operatörü gelecek ve oyuna bir sürü yenilik de geliyor Rainbow Six Siege'in bu sezonunda. Ben dedim ki hani halihazırda bunu zaten üstüne konuşmasam olmaz. Bir de oyunu çok daha iyi bilen, benden çok daha iyi bilen birisi, sürekli oynayan birisi de. Estağfurullah yok kardeşim, öyle zaten. Sen daha iyisin. Kabul et artık. Olsun. Sen daha iyi oynuyorsun. Estağfurullah. Oyunu sürekli oynayan Emre en azından nelerin değiştiğini çok daha net şekilde aktarır diye düşünüyorum. Emre'nin YouTube kanalında Rainbow Six videoları, içerikleri üretiyor kendisi. Sen Twitch'te yayın yapıyordun aynı zamanda, değil mi? Aynen, hem Twitch'te hem YouTube de yayın yapıyor. Ben aşağı YouTube kanalının linkini bırakacağım. Oradan siz Emre ile haşır neşir olur, tanışır. Rainbow Six ile ilgili daha detaylı içeriklere de ulaşırsınız. İlerleyen videolarda Emre ile birlikte artık yeni sezonda dereceli maçlar yaptığımız oyunları da görürsünüz efendim. Emre'cim, hazırsan eklemek istediğin bir şey yoksa başlatayım. Hadi bakalım. Bakalım, yani güzel bir video, 23 dakika ama su gibi geçecek diye düşünüyorum. Öyle düşünüyorum ben de. Ben bu video sunumu izlemedim ama operatörü oynadım. Ubisoft'un özel bir etkinliğinde operatörü oynadım. Ben bu sunum kısmına yetişememiştim işlerimden dolayı. Emre de zannediyorum izlememiş. Dün hani sen mola vermişsin anladığım kadarıyla. İkimiz için de şey olacak. İlk defa izleme ve tepki gösterme. Güzel şeyler var yani, olacak. Duyumlar aldım. Bakalım abi. Haydi let's go. Başlasın. And to kick things off, let's get a first introduction to our new attacker Osa and some of the other changes coming with Crystal Guard. Evet, yeni karakterin adı Osa. Take it away, Chris Waters and Ubisoft News. Hadi bakalım. Rainbow Six Siege is introducing some new hardware with the reveal of Crystal Guard, and it's giving the attackers a chance to do some constructive redecorating. A new operator named Osa has designed transparent, bulletproof shields that she can deploy in windows, doors, or the middle of the floor. Can she give her attacker allies the power to reinforce a position and turn the map to their advantage? Yani işin güzel tarafı barikatları da direkt açabiliyor. Evet, aynen öyle, direkt hem de. Ve o açtığı sırada gelen kurşun zarar vermiyor. Balance tweaks to IQ, fuse and twitch. Çeşitli değişiklikler var. IQ çok güzel. IQ metaya giriyor artık ya. Aynen. 3 harita rework'ü var. As a medium speed, medium armor attacker. She can protect herself and her allies with her Talon 8 clear shields. This gadget brings a little bit of defense to the offense, as Osa can set it up to offer bulletproof cover in otherwise exposed positions to help attackers dig in and push on. But as you can clearly see, there are some big differences between the Talon 8 and the Defender's deployable shields. While they're roughly the same size, the Talon 8 is taller and protects Osa's head when she carries it, unlike the deployable shield. Also, yani Blitz Shield'ı gibi de kullanabiliyoruz. O bayağı avantaj veriyor. Usually when this happens in Siege, someone is dead almost immediately. But the Talon 8s can create some pretty intense stare downs. Osa's shields can establish angles in key doorways, down lengthy hallways, or from the bottom or top of a window, as she can deploy them while on rappel. Konumlandırabiliş şekli de çok iyi bu arada. Barricade where she wants to deploy it, camın üstüne bile koyabiliyor. Aynen öyle. Aşağıdan kesecek açı bırakıyor mesela. And much like Mira's Black Mirrors, Osa's shields have a pressurized canister that can be punctured to drop the shield entirely. Osa brings a lot of utility to help modify the battlefield to her allies' advantage and set up formidable fortifications to give the defenders a taste of their own medicine. Along with Osa, Crystal Guard is bringing map updates to Clubhouse, Coastline, and Bank, operator balancing tweaks to IQ,
fuse and twitch, as well as a few Artık more reinforced improvements that duvarlardan the da team is very fuse excited to atılıyor. share with you. So O da çok we'll hoş send it mesela. back to Fuse'da Camille bayağı bir and renk on with the katacak. Çünkü show. Fuse Kesinlikle. bayağıdır oynanılmıyordu. Şimdi buraya kadar bir konuşalım. Yeni karakterin adı Osa. Saldırı operatörü. 2 hızı, 2 de zırhı var. Yani orta segment rahatlıkla Aynen. hareket edebilen bir karakter. Jackal'ın silahı var. Termite'ın silahı var. Aynen. Smoke bir de Claymore'u var. Bence saldırı için gayet kafi operatörlerden bir tanesi. Aynen. Yani oyunun saldırı tarafında da savunma tarafında da gidişatını değiştirecek bir karakter. Ne düşünüyorsun? Abi şimdi şöyle bir şey var. Geçtiğimiz sezonda yeni bir mekanik geldi. Artık mira camlarına bıçak attığınızda ya da dipçik attığınızda mira camı kırılıyor. Ama Buzlanıyor cam duruyor. böyle. Buzlanıyor. Aynı muhabbet. Maestro kemiği için de geçerli. Hı hı. Bu operatörde de var. Mesela shield'ı koyduktan sonra cama vurup camı buzlayıp bir görüntü engeli de oluşturabiliyorsunuz. Yani çok fazla strateji ekleyecek oyuna. Bakalım ilerleyen süreçlerde kesinlikle community çok daha çılgın şeyler gösterir bize. Ama Kesinlikle. şu anda bile çok çok güçlü bir atak operatörü. Çünkü elinde tutarken de ilerleyebiliyor. Aynı Blitz gibi ve mermi geçirmemesi çok büyük bir avantaj. Bakalım nasıl olacak. C4 ile patlatılabiliyor. Impact Aynen, Grenade'le de Impact'le. galiba. Impact'le de etkisiz hale Evet, getirebiliyorsun. evet. Camı kırabiliyorsun. Ama onun dışında Evet. mermiler etki etmiyor. Mermi kesinlikle geçirmiyor. Saldırı tarafından da mermi geçirmiyor. Savunma tarafından da mermi geçirmiyor. Aynen. Başka tabii ki işte Taçanka'nın alev atabilme özelliği, o camın arkasına alev atarak hani belki bir problem oluşturabilir. İşte Aynen. gene smoke atıldığında cam smoke'u etkilemiyor. Gene smoke'un zehrinden etkilenebiliyorsun. Gibi durumlar ortaya çıkmış bu karakterle. Keyifli gözüküyor. Bence saldırı tarafına renk katacak diye düşünüyorum. Eğlenceli duruyor ya. Ben uzun zaman sonra gelen güzel atak operatörlerinden Elinden bir tanesi. Ben Bir de shield yoktu ya hiç. O da çok güzel kesinlikle. olacak. Bak Yani. 2 hafta ya da 3 hafta önce bir canlı yayında Rainbow Six oynuyorduk. Dedim ki ulan saldırı tarafında Monty dışında böyle bir tane şey lazım. Yani kalkanlı bir karakter lazım ama hani Blitz gibi falan değil. Böyle hakikaten Aynen. hani işte bir cama kapıya engel koyabilecekti. İçime doğmuş yani. Valla bunu ben hani Rainbow tarafıyla da çok aşırı neşirim de hiç öyle bir şey duymamıştım. Güzel oldu yani. Hadi bakalım. Now that you've had a look at Osa in action, I know the wheels are turning because now we have an attacker that's building things up instead of tearing them down. For more on who Osa is and how she's shaking things up, here's game designer Emilian Lomé and writer Simon Ducharme. Hadi bakalım. Osa'yı tanıyalım biraz. Burada hikayesinden bol bol bahsedecek Aynen diye. öyle. Osa's gadget is the talent shield. The Talon talent shield kalkanı. is our attempt to provide for the attacking team something that is more common with the defender playstyle, which is a deployable gadget, something that you use to fortify a position. This original offensive attack and defense is still quite strong, but we also know that attacker in Rainbow Six Siege needs to secure the map. Mesela böyle güzel yanları da var. Arena Evet. gate'ini de kapatacak. Flank Çok watch çok was iyi abi. done that. And the idea of bringing a gadget that inherently Smoke feels like a atmak, el defender bombası atmak gadget zorunda that on the kalmayacaksın ya da attacking drone side atmak zorunda. allows us to Aynen. reinforce that playstyle. So what we want to see is, as an attacker, I've secured a position, I deploy the shield, this is mine, this is my 45 position, this is like this outpost in defender's territory from which I can now cover my teammate, I can now execute on site, I can throw smoke for this position, I can hold position in angles that before were not available to my team at all. Bomba olarak neyi vardı Emre? Dikkat ettin mi ona? Az önce sen söylemiştin. Claymore'la Smoke var. Smoke var. Okay. Aynen. So you are at least as vulnerable as a blitz shield, for example. Üzerine bir de el bombası olsaymış. Ya, o da artık yani. Onu çok güçlü yapardı ya. You can be safe for a little while by the time to place your shield, but Ya not much more. kapıyı koyduğun anda düşman sana ateş etse de mermi yememen müthiş bir olay. Aynen. Gerçekten İşin müthiş bir olay. şey tarafı var. Kalkanı tekrar da alabiliyorsun. Evet, yani aynen yerini öyle. değiştirebiliyorsun. Baksana abi çok iyi ya şu olay. Because it's bulletproof glass shield and now Bak, böyle bir durum da var tabii. Aynen. Attackers can use that as well. The security window on Clubhouse, for example, is looking towards bedroom and master bedroom and gym.
Kendine bir alan oluşturabiliyorsun böyle. Aynen öyle. Ama savunma oyuncusu da gidip kırarsa aslında saldırının için avantajlı olan o cam savunma için avantajlı hale geliyor. Bir de üstten C4 atarsan içerideyken bam. Adamın aklı gider yani. Dediğin gibi community oynamaya başlayıp bir şeyleri çözdükçe çok daha fena şeyler gözükecek. Olasılık çok fazla ya bu oyunda. O çok hoş. Hop, gitti shield. Impact'la gidiyor. C4'le gidiyor. Oh. Lokum mu? Aa bak bahsettiğim olay. And that's very risky for you. So OSA is not a guaranteed safe spot. Okay, so for loadout, we've used weapon that sadece kurşun geçirmez bir cam yani, başka bir şey yok aslında. Yani burada da ayrıntılı gösteriyor. But so far only Thermite get to use it and it has a very specific role. So we want to see how this weapon behave on a very different operator. Second one pistolü biraz şey ama abimiz açıklayacak şimdi pistolün nedenini. Bu silahı çok seviyorum ya. Çok hoş. And finally, for the secondary weapon, she has the PMM. That's because I like the PMM. The PMM. Sırf abi seviye diye koymuş yani, başka bir nedeni yok yani. Because having the Claymore to at least seviyorum, öyle istedim oldu. Is definitely something useful. And then you have the smoke grenade. That was a suggestion we got from pro workshops. Our professional player advised us to use this because having this shield as a 45 position and an advanced position allows you to drop your smoke on site from a much closer position. And it's very interesting. Like this idea of having the shield as a way to support the push, support the execution, and eventually reuse the shield as a way to defend the diffuser once it's planted is very interesting. As far as role goes, you can make her in the same category as a nomad or tam onu diyecektim. Nereye koyabiliriz diye. But if we really want to put a word on it, she would be similar to Deuce because she is here for map control. That being said, since bu karakter biraz da şey gibi olmuş hakikaten, harita kontrol dediği için. Mesela sen bir maçta 10 kill alıyorsundur ama 1 kill 2 kill alan adam şu camla sana vereceği infolarla, sana sağlayacağı o korumayla büyük destek sağlayacak dediğin gibi. Onu da işin içerisine katıyor oyuncuyu da yani. Evet, hadi bakalım operatörün hikayesi neymiş? Osa is a character that's been behind the scenes of Rainbow for a while now because Nighthaven has always been known for its top of the line technology. She's actually the one who designs most of it. So she's Nighthaven's tech genius. She founded their R&D department called Quantum Concepts and Robotics, or QCR for short. Ar-Ge'den sorumlu ablamız. Bak Aruni'nin kolunu zamanında o yapmış. Osa's from Croatia. Vamai'nin özelliğini falan. Vamai'nin özelliğini. Yani Rainbow Six dünyasında bildiğimiz birçok teçhizatın yapımından sorumlu ablamız. Yenilikçi. Hırvat bir karakter. Showed her how to make toys and eventually, led her to her passion for making things in engineering. And then another interesting thing is Osa's code name, which is Croatian for wasp. It doesn't really have anything to do with her career or her path or anything that she does. It's a symbolic thing. She chose the name herself because she feels like other people see her as like standoffish. Burada çok Valorant'taki Jet'e benzetiyorlar. Bu duruşuyla. Saç bakımından. Ama ön taraftan bakınca bambaşka bir şey. Give her space, she'll give you space as well and she'll respect you. Jet ve Volkaire'ın karışımı gibi. Şimdi burası artık aslında bir önceki sezon ve daha önceki sezonlardaki haritalar ve yenilenmelerini içereceği için buraya geçmeden önce sana şunu söyleyeceğim. Şimdi Osa'yı tanıdık, yapabildiklerini gördük, tamam, güzel operatör, eyvallah. Şimdi abi geçen sezon oynadın, kaç saat ne kadar oynadığını bilmiyorum. Ben şöyle bir şeyim abi, ben oyuna girdiğimde çok fazla bu değişmiş şu değişmişe bakamıyorum. Ben adam vurayım, maçı kazanayım çıkayım kafasındayım ya. Ya da ondan keyif alayım çıkayım. Ama sen daha teknik detayları bilebildiğin için. Geçen sezon ne eksik vardı Rainbow'da? Yani Thunderbird'ün geldiği sezonda ne eksik vardı? Yani şöyle çok büyük bir eksiklik dediğim bence bazı operatör skinleri kamuflaj etkisi yaratıyordu. Yani bir objenin arkasındayken ya da önündeyken kişiyi görmek zor oluyordu. Zaten oyuncuların da en büyük şikayet ettiği durum buydu. Ya o kostümleri oyundan kaldırın ya da buna alternatif bir çözüm getirin diyorlardı.
Ona alternatif çözümde aslında bu sezon gelmiş. Bir de kişiye de sunmuşlar. Şimdi birazdan ayrıntılı olarak söylerler zaten ama videodan gördüğümüz kadarıyla operatörlerin dış kısmında biraz parlaklık eklemişler. Böylece siz herhangi skin'i kullanıyor olsanız bile, herhangi bir kostümü kullanıyor olsanız bile yine de karakteri çok rahat görebileceksiniz. Uzaktaki karakterleri de ayırt edebileceksiniz. Bu en büyük eksikliklerden bir tanesiydi ki onu da tamamlamışlar. Bir de meta'nın dışında olan operatörler artık meta'ya girecek. Bu yeni gelen operatör sayesinde. Çünkü atak tarafında hep bir Thatcher banı. Belki de bu operatörün gelmesiyle bunu banlayıp Thatcher'ı potansiyel olarak oyuna sokarlarsa ya da mesela Twitch'i göreceğiz birazdan, IQ'yu göreceğiz, Fuse'u göreceğiz. Çok büyük değişiklikler alıyor. Belki de o operatörler banlanmaya başlayınca daha opsiyonel seçenekler açılacak. Hep beraber göreceğiz. Yani Osa'nın mesela şeyi çok hoş. PDV silahı çok hoş. O silah SMG sınıfı olarak geçiyor. Evet. Benden bir tavsiye, ona bir de yatay tutamaç takarsanız ana silahtan çok daha hızlı açılıyor. Zoom'a çok daha hızlı geçiyor. Yani siz shield'ı koyduktan sonra çok kolay bir şekilde içeriye pushlamanızda, silah geçmenizde hızlı olacaktır. Yani bunlar büyük eksikliklerdi. Bakalım bu eksiklikler tamamlandı yani. Şimdi bu 9. dakikadan sonra bu eksikliklerle ilgili neler yapmış Rainbow? Bir de tabii ki her zaman oyuncuların şeyi abi, hile azalsın, bug'lar kalksın. Aynen. Bir de bir keşke bir de server açılsa. Onlar artık klasik oldu abi ya. Türk operatörü gelsin. Aynen, bu 4 madde bak. Bug olmasın, Aynen. hile olmasın, server açılsın, Türk operatörü gelsin. Bu 4 madde zaten arkadaşlar oldu olası var. Onlar bir gün olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama onun dışındaki detaylarla ilgili geri dönüşlerde neler yapmışlar Emre'den de duyduk. Bakalım şimdi onu görelim. Bir de harita rework'leri tabii onları da şimdi göreceğiz. Çok güzel bu arada harita rework'leri. Hadi bakalım nelere gelmiş bir görelim. Favela'yı çok beğenmiştim ben mesela. Favela çok güzel olmuştu. Aynen. Ben bol bol oynuyorum Favela'yı ya. Eğlenceli bence harita. Bence de. All we were going to do is move a bomb into stage next to bar. Buraya bir kapı eklemişler. Bak sen. Bar and made the flow an awful lot nicer and better, so it's easier to defend. And then artık burası savunulacak. We cleared out a path through from main gate, turn right. Çok we iyi. went through and actually put a path through there as well. So now you can actually navigate like a full 360 around the map. Binalar arası geçişler eklemişler. O da çok hoş. Çok iyi. Ara sokak yani. Parkur yapmaya gerek kalmadı artık. With the tech being updated, it means sounds better, lighting's better, you know, propagation and gadget deployment's better. But for Clubhouse that was it. It was just moving the bomb. So çok sevdiğim bir haritadır ya burası. Güzel dokunuşlar. So Coastline, the changes were burası da çok hoş. Cam kalkmış. Cam yerine artık duvar var orada. Direkt dışarıya açılıyor. Vay çok iyi. And then we added rappels up from the DJ deck to the roof, just underneath purple tops. Çatıya da çıkabiliyoruz. Courtyard, we made changes where originally the windows couldn't be Buraya da barikat barricaded. eklemişler. They're actually now barricadable, which makes a huge difference because you can block off lines of sight towards çok a güzel bomb abi, site. çok That's güzel. on all the floors. The other thing that changed a Şükürler little bit olsun is ya. down in kitchen with service entrance. So we've added a little... Burada demir parmaklıklar vardı. Evet, oradan kaldırmışlar. mermiler falan geçerken Aynen çok öyle. sıkıntı oluyordu. Burayı da kaldırmışlar. çok iyi abi. Çok güzel, helal olsun. Take advantage of the site. The bombs moved slightly, but not too much. Walls are redone, destruction's redone, everything's brought up to the standard that we actually want it to be at now. So it's a great quality of life change. Bank's been a long time coming. We rebuilt it from the ground up. All the walls are exactly in the same place. You know, maybe 5 centimeters different. Zeminleri cilalamışlar. Zemin cilalanmış. Bazı yerleri kapatmışlar böyle, çatıları vesaire. Mesela burada camları hepsini kale vuramayacak artık. Aynen. Oha çok iyi. Oh be şükürler olsun. Cover to banana, so it's cover, non-cover, cover, non-cover. Also, there used to be a big pile of filing cabinets right at main entrance. We took those out and put a doorway there. So now you've actually rather than lobi tarafına da bir tane küçük giriş eklemişler. Orayı görebileceğiz mi acaba? Galiba göstermiyordu burada. Hayal meyal hatırlıyorum ama. And then making the railings at the top of square destructible. And you know we can pause for buralar kırılıyormuş. Bak ben bunu da bilmiyordum. Ne diyorsun?
Burayı da biliyorum. Bak bu da hoş olmuş. Çok iyi. A source of massive frustration when you're playing both Oha sides. çok iyi. Çok Same iyi. thing for Gold Vault, Money Defalarca Vault, ölmüştüm because burada the bu bars out. Abi evet. The bars have gone. demirlere çarptığı için. There's other things. We moved the hatch in lobby Burası. so it drops into vault. Tam buranın sağında kapı var Kalı, işte. evet. Lobby diye. Chances are you're going to get run out on, so we fixed those. You can still do them, but with Burası da çok hoş. Ana kapıdan çıkıp vuranlara bir çözüm yok mu ya? Bir sürü araba eklemişler onun için. Her yerde araba var. Süper. Mesela bak burası yok. Yoktu. Alleyway all the way through, so you can go to the back access to terrace and everything else. We've played with the elevators, moved them around a little bit. They're still in the elevator shafts, obviously, but we've moved them around, changed the hatches and the way you can actually go into the asansörde elevator. sıkışıp So kalıyorduk they're a mesela, little burayı da bit more genişletmişler. usable. It's time that Bank needed some love and Yeni araçlar gelmiş. Çok güzel olmuş. Helal olsun. Çok güzel Hoş çalışmış. ya, bayağı güzel yani. February, we teased that changes were coming to Elite Skins. Some of these new customization options are launching with Crystal Guard, and there are many more on the way in the future. Matt Daigle from the customization team has more. Hadi bakalım. Bu da çok güzel bu arada. Güzel bir değişiklik yani. Rainbow Six Siege'in bir pazarını açsalar ya. Ya keşke. Zengin olacak bir sürü insan var. Aynen öyle. So we worked to solve that as we showcased at the SI this year. We're going to be rolling it out in 2 stages. The first stage we wanted to bring to players as soon as possible. So for the upcoming season, players will be able to select between headgears and uniforms individually. For example, if you have Tachanka's unicorn headgear and you want to mix it with his elite, you can do that. İyiymiş. For the first stage, the op cards, victory dances, and the ability skins will remain linked to the uniform. So the second stage will be the product and feature we fully envision, where players will be able to mix Şu anlık sadece kaskı düzenleyebileceğiz. Sonra komple tüm her şeyi değiştirebileceğiz. And we also are bringing some customization options to op cards, but we'll let you know more about that in the future. We're looking forward to seeing everyone's favorite and unique combinations. Balancing a live game never stops. And in this next segment, we're talking updates for Twitch, views, IQ, along with an adjustment to the flash detection system. IQ'nun meta'ya girmesine çok Daniel seviniyorum Perez ya. from Ubisoft Barcelona is the person to go over these changes. Take it away, Daniel. Evet hadi bakalım. Şu ana kadar söylenenler benim çok hoşuma gitti ya. Aynen. Right now, Twitch starts the match during the preparation phase using her own unique drone, unlike most other attackers. Artık normal bir drone'la başlayacak. Çok şükür ya. Ne güzel. Switch their selected operator during the preparation phase. So it didn't really make much sense anymore to allow you to start using Twitch's drone, as the change between operators should be seamless. So we wanted her to start the match with a regular özelliği gelecekti. Saldıran tarafındaydı galiba. Bir operatör seçtikten sonra dur ben vazgeçtim, ben şunu seçeyim. Muhabbeti ondan hiç bahsetmediler ya. Galiba onu kaldırdılar artık ya 4. sezon ya da kaldırdılar. Mesela artık Twitch drone'u atlayabiliyor. Bir de sonsuza kadar ateş edebiliyor. Belli mesafe yok sadece. Yok, hayır. Yani eskiden elektrik atıyordu, şimdi lazer atıyor. O da dümdüz gidiyor. Sonsuz menzile sahip. Bir de sonsuz mermiye sahip. Acaba lazer attığı için artık insana vurduğumuzda da daha mı çok can gidecek ki? 5 can gidecek. Eskiden 1'di, artık 5 can. Bak bu olay da çok iyi. Bunu Twitter'da görmüştüm. Ama normalinden biraz daha geç atıyor. Aynen. Ve Reinforce'ın arka tarafından vurabiliyorsun onu galiba. Aynen. %100 bir tane patlayıcı atabiliyor ama eğer savunan kısım vurursa diğer bombaları gitmiyor fuse'un. Gene mute'la falan çalışmıyor ya da elektrik varsa çalışmıyor. Bir tane %100 attı. Bir de delik de açıyor, işin güzel tarafı. Evet, o da çok iyi. For defenders, we don't believe this is going to be too punishing, although we'll be monitoring the change, of course. Çok iyi. IQ geliyor. Basically what we're doing here
is allowing IQ users to use the smart ping system for any gadget that you detect using her electric field detector. This is actually a pretty cool change because we brought over some new tech to the game in order to allow us to use 2D UI elements in 3D meshes. Çok iyi. Şurada şu var, şurada. Çok iyi. Çok iyi. Mikrofonu olmayanlar için bence çok güzel bir operatör artık yani. Ve cihazında da gösteriyor neyi gösterdiği sağ üstünde. O da çok hoş. Aynen bak 4 metre yakında, 7 metre yakında diye. Çok iyi. Yavaşladı. Eskiden onu da göstermiyordu. İnsanlar ne olduğunu anlamıyordu. Ama şimdi daha... Şimdi kapkan tuzaklarına daha az yakalanır mesela insanlar. Aynen. Çünkü gösteriyorsun yani. Ona da artık yakalanırsın. Yakalanma baba ona da artık. Flash sistemi değişiyor. Bu Valorant'a dönmüş biraz. Aynen. Valorant'taki flash sistemine dönmüş. And we believe that it basically boils down to two reasons. First of all, even if you actually hit someone with a stun grenade and they're in range, they may still get affected with such a low intensity that it may not even look like they've been flashed at all. Böyle and flash they are mı olur still lan? able to see with perfect clarity or at least good enough. And also, for defenders, it was probably a little bit too easy to counter because you just needed to literally turn around, not see the flash blast, and then you're good to go. So we wanted to change these things. When you get flash, you now will always get flash at full intensity, so you always will see çok iyi ya. your full screen. Bence çok iyi olmuş. Full kör olması. Evet, eğer mesafe biraz daha açıksa daha az kör oluyorsun. Yani süresi daha az oluyor daha doğrusu. O da zaten ilerleyen zamanlarda bunu iyice düzeltirler. İşte biraz yine kör olacaksın ama süresi daha az olacak. Mesela eskiden 5 saniye boyunca kör oluyorsan şimdi 2 saniye 1 saniye gibi. Bak dedi arkanı döndüğünde dediğin gibi süresi azalacak dedi. Aynen. Evet daha oynandıkça oturturlar. Aynen. Testte de olur o bir yere gelir yani. Evet ya. Benim gibi gözü görmeyen adamlar için. Daha geçen gün yayında ya. 2 gün önceki yayında. Bombanın yanında kafa var. Kafaymış yani o. Adam değil bomba zannediyorum. Adamın kafasıymış. Görmedim ben onu ne bileyim. So the issue with the current system is that some şimdi direkt gözüküyor artık. Evet. Can blend very very well with the background in some maps, and that makes it very frustrating for players to try and notice them and have a fair gunfight. So to fix the issue, we are adding rim lighting to enemies. So now you will see just a little bit of light. Öyle bir oyun ki ne olursa olsun yani ne olursa olsun kendini oynatıyor ya. Aynen. So the rim lighting will be applied on all enemies, on any skin, in any map, but you still have the option to turn that off if you prefer the old look. There should be no more. İşin güzel tarafı seçenek olarak sunuyor. Eğer gerçekçiliği bitirdiğini düşünüyorsa bir oyuncu bunu kapatabilir yani. Aynen öyle, istediğini yapsın. So of course we'll be listening to feedback, and if we need to tweak that a little bit more, we'll do it. But that's the objective. En güzeli, ne güzel. Bunu seçeneğe bırakmaları çok güzel. That's almost it for the show. But we've got a few more things to cover. The conversion of armor to health that we debuted on the North Star test server will be going live with Crystal Guard. The team has been working on making the test server experience more lively and rewarding. Artık mesela 3 armor değilsin de 125 canlısın. Ha evet bu. Yani armor sistemi cana dahil oluyor artık yani. Custom games will of course still be available. You could experience this change firsthand on the Crystal Guard test server, which is going live tomorrow, August 17th. Bugün oynanabiliyor o zaman. Aynen bugün 16'sında geliyor test server. We'd like to introduce you to our newest elite Oo, ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Helal. Güzel bu arada Lion kostümü. Koleksiyoncu paketinde istiyorum ya. Vay yiğidim vay. Gelsin kargalar. Hangi karga? Ha Leon'un. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Abi bu çok iyi ya. Dünyada sadece 7000 tane var.
çok iyi be. Şu da çok iyi. Çay. İşin güzel yanı oyun içi içerik de veriyor. Aynen öyle. Bayağı iyiymiş. Bayağı iyi. Bitti mi abi? Aa, bak. Evet, burası... Dedim su gibi geçecek diye. Aynen öyle. Vallahi ne ara bitti lan. Ya bence çok güzel duyurdukları şeyler. Yani boş durulmamış, çalışılmış, oyuncularda dinlenmiş. Hani Aynen. burada şimdi genel biz Türkiye'de yaşadığımız için ve Türk oyunculara sunduğumuz için videoyu Türk oyuncusunun birinci öncelikleri yerine getirilmiyor haliyle. Yani beklemeye Aynen. devam arkadaşlar. Türk operatörde, serverda bunlar beklemeye devam. 10 yıla mı olur, 15 yıla mı olur? Hiç bilmiyorum. Ama dünya çapındaki oyuncuların genel isteklerine bakıldığında o istekler doğrultusunda içerikler hani güncellenmiş ve yenilikler getirilmiş. Yeni operatörü de çok beğendim. Oynama şansına da erişmiştim. O yüzden oynaması da çok keyifli bir operatör. Hatta işte bugün itibariyle test serverlarda oynanabiliyor. Eğer test serverda varsanız oynayabilirsiniz de yeni karakteri. Bu yeni az önce anlattığımız, daha doğrusu anlatılan bizim de yorumladığımız hususları. Şöyle küçük bir detayı var abi, çok özür dilerim. Zaten sana verecektim sözü. 17'sinde operatör gelecek. 16'sında test server açık olacak. Eğer bu videoyu bugün yükleyeceksen hani Evet, arkadaşlar evet, ondan da emin olsun. Zaten Yani operatör bugün... bir gün kapalı kalacakmış. Öyle mi? Ha tamam. Zaten bugün Aynen. 17'si. İnsanlar çoktan belki de test etmeye başlamışlardır. Ya, aynen muhtemelen. Vallahi çok Düşününce, güzeldi. evet. Eklemek istediğin bir şeyler varsa Emre'cim senin de buyursunlar. Ya çok bazı eksik gelen şeyleri tamamlamışlar. Yani yılın başında gösterdiği çoğu şeyi getirmiyor Ubisoft ama güzel değişiklikler var. Riskli değişiklikler var. Oyuncuların hem seveceği hem sevmeyeceği değişiklikler var. Bakalım, yani bazı şeyleri seçenek olarak sunması güzel. Güçlü operatörleri bir tık daha gücünü arttırmaları hoş olmuş ki hani diğer operatörlerin önünü açacak. Yeni gelen operatör çok hoş. Uzun zamandır bir shield operatörü görmemiştik atak tarafında. O çok çok güzel. Bakalım, eğer bunun bir bug'ı ya da bir sıkıntısı olmazsa sezon tadından geçilmez yani. Hep beraber göreceğiz. Ben baya sevdim yani. Benim hoşuma giden bir sezon oldu. Bizim oynadığımız demoda insanlar OSA camı koyuyor ya, hemen alttan gelip fuse'la falan vuruyorlardı onu. Pat 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 öldürüyorlardı mesela. Yani onu oradan zayıflatmaya çalışıyorlar. Bakalım oyuncular genel olarak nasıl zayıflatacak OSA'yı, ya da dediğin gibi onun bir triğini, bir kötü yanını nasıl bulacaklar göreceğiz. Koleksiyoncu sürümü de çok güzel. Hani Rainbow Six hastasına, ama ülkemizde Ubisoft Store ülkemize gönderim yapmıyor bildiğim kadarıyla. O yüzden erişilemiyor. Yurt dışında olanlara hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ne diyelim arkadaşlar? Aynen. Bir de galiba tükenmişti abi. O da öyle bir detay o da vardır var. abi. Hani doğru mudur bilmiyorum ama tükendiyse de sağlık olsun. Sana söyleyeyim, duyurulduğu anda satışa açtılarsa ön siparişi direkt bitmiştir yani. Bitmiştir. Direkt yok etmişlerdir. Abi ağzına sağlık Emre'cim. Senin de abi. Bu birlikte çekeceğimiz Rainbows videolarının birincisiydi. Daha nice videolar da çekeriz Emre'yle. Ama dediğim gibi Emre benden çok daha fazla Rainbow Six oynayan ve çok daha iyi oynayan. Aynı zamanda oyunla ilgili hani sizin oyunda kendinizi geliştirmenizi sağlayacak temel bilgileri de paylaşan bir arkadaşımız. Dediğim gibi YouTube kanalı aşağıda var. Emre'ye oradan da ulaşabilirsiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sana kolaylıklar diliyorum. Sizleri de İzlediğiniz için teşekkür ediyorum efendim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı da, oyunla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi de aşağıda belirtmeyi ihmal etmeyin. Bay bay.